Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla tekrardan karşınızdayım. Evet, öncelikle videomu izleyenlere teşekkür ederim. Çünkü sezon başladığından beri Yüzüklerin Efendisi ile alakalı videolar paylaşıyorum. Ve bununla ilgili geri dönüşler, izleyenler, analizler güzel gidiyor. Belki bu sezon ve bu sezondan sonra süreklilik ve sayesinde izleyici kapasitemizi, izleyici kitlemizi çoğaltır ve geliştiririz diye düşünüyorum. Sonuçta bu platformda bu işi yapan milyonlarca insan var. Profesyonel yapan var. Başarı elde edemeyenler var. Orta düzeyde olanlar var. Belli bir düzende olup belli bir standartta giden var. Ben de uzun bir süre ara verince tabii haliyle hem oyuna hem kanala şimdi toparlamak biraz zaman alıyor. Bir de YouTube çok profesyonel bir firma olduğu için burada belli bir statüye erişmek kolay değil yani. Bakalım. Ya bunu yapmamdaki en büyük sebeplerden biri, açık konuşmak gerekirse, hobi zaten. Yani bunun size ispatlama gibi durum söz konusu değil. Çünkü bu YouTube üzerinden kazançlarımız çok ciddi rakamlar değil. Tamamen hobi. Oyun oynuyoruz. Oynadığımız oyunu paylaşıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Bu kadar. Geliri var mı? Var. Ama olağanüstü değil. Yani ne oluyor? Emeğinin karşılığını almış oluyorsun gibi. Evet, şimdi bugünkü videomuzun konu arkadaşlar, konusu atölye. Bir gün önce öğrendim. Allah sizi inandırsın. Vallahi bu zamana kadar ne atölye yapmışlığım var, ne atölyeden farm yapmışlığım var. Töbe vallahi bilmem. Bunu öğrendim. Bu kardeşliğe girince buradaki lider ve subaylar gerçekten çok ilgili, alakalı. Bir tane küçük bir atölye kurdum şuraya. Bunu aldım. Şöyle inşa et dedim. Atölyeye tıkladım. Bunu tek başına bir tahıla çevirdim. Bana dedi ki bu dedi böyle olmaz. O dedi yanlış dedi. Amacında dedi yardımcı olmazsan o şekilde amacını dedi göstermiyor. Dedim ne yapmam lazım? Şimdi ne yapmam lazım kısmına geldiğimizde yaptığımızı anlatalım ki öğrendik çünkü. Sizler de bunu yapın. Çünkü gerçekten büyük fayda sağlıyor arkadaşlar. Niçin diyeceksiniz? Bunları detaylıca konuşacağız. Şimdi bakın, burada bir atölye daha var. Niye var onu da anlatacağım. Bir de burada var. Niye var onu da anlatacağım. Asıl atölye bu arkadaşlar. Bunun tabi daha iyileri de var. Ama şimdilik bu. Olması gereken bu. Şimdi birincisi, kalenize yakın bir mevcide. Misal bura benim kalem. Bu benim kalem. Kalenize yakın bir mevcide 8'lik veya 9'luk bir arazi varsa alıyoruz. Aldığımız arazinin çevresinde bir tane birlik yol varsa bu sizin için büyük bir avantaj. Niçin? Çünkü kalenize yol yapmazsanız bu ortadaki 3600 saatlik üretimi alamazsınız. Sistem bunu gösteriyor. Diyeceksiniz ki niye alamıyoruz? Alın göstereyim. Burası kareydi. 2 tane de birlik vardı. Onları sildim. Buradan kaleme yol yapmadığım için bu saatlik üretim 3600 vermiyor arkadaşlar. Yani benim şuraya birlik yol, şu karoyu almam lazım. Bunu bir de bunu almam lazım ki buradan böyle kaleme yol yapacağım, böyle şey gibi, otoban yolu gibi. Bu buradan bana 3600 üretim verecek. Ben yapmadım. Niçin? Çünkü karoya ihtiyacım var. Ki zaten bunları da sileceğim. Şimdilik arazi sınırına ulaşıldı. Toprak kalmadı. Ve aşama açılınca yeni farma geçeceğiz. En azından dedim bu süre zarfında ikili güçlü araziler üretim versin. Evet. Şimdi arkadaşlar, kalemize yakın yerdeki araziden 8'liği aldık. 9'luğu 8'liği. Bunu bu şekilde işlemini yapıp çevirdik. Atölyemizi çevirdik. Etrafındaki 8 kareyi de aldık. Tamam mı? Aldık mı? Aldıktan sonra işte ikilik, üçlük, dörtlük, beşlik araziler. Mesela şimdi şöyle göstereyim size. Mesela şuradaki arazi normalde üçlük olması lazım ama saatlik üretim 800 veriyor. Nasıl? Siz burayı aldığınız zaman, ortadakini aldığınız zaman ve etrafındakileri aldığınız zaman önce bu karelerden bir tanesini bu şekilde yol yapıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Pardon. Şurada kaynak yolu var sağ alt köşede. Kaynak yolu yaptığınız zaman kalenizden buraya bir yol gidiyor.
Bu yolu yaptığınız zaman ortadaki üretim 3600'e çıkıyor. Etrafındaki ikilik, üçlük arazileri 8'lik 800 üretim almanız için önce bu ortadaki atölyeye tıklayıp yükselt diyorsunuz. Yükselt dediğiniz zaman da 1 ve 2. kademe yükselttiğiniz zaman sağdaki küçük kareleri, yani şunları içerisine girip şu şekilde, tabii şu an buna olmuyor. Ne yapmamız lazım? Örneğin yapamayız buradan. Göstermem lazım. Artık onu siz yapacaksınız. Bu arazileri aldığınız zaman bunun üzerinde yükselt bölümü var. Yani orada bir çete çıkıyor karşınızda. Ona tıkladığınız zaman arkadaşlar orada küçük bir çete çıkıyor. 30'luk. Gidiyorsunuz onu kesiyorsunuz 10 dakika içerisinde. Onu kestiğiniz anda o komutanınız orada 5 dakika bir kazı yapıyor. Kazı bittiği zaman mesela bunun üretimi 300 mü veya 400 mü veya 500 mü, küçük arazi mi, direkt 800'e çıkıyor. Tabi bunu 800'e çıkarmanız için önce ortadaki atölyeyi full yapıyorsunuz. Sonra buradaki arazileri tek tek yükselt diyerek, yani o dediğim sistemi buradaki yazan yükseltme kısmını yaparak yapıyorsunuz. Bak şöyle yapacağım. İşimizi garantiye alalım ki ben size göstereyim. Çok kolay diyor birlik arazi. Halim gene sileriz, sıkıntı yok. Çünkü başka türlü gösteremeyeceğim. Sonra diyeceksiniz ki bu niye böyle olmadı, bu niye şöyle olmadı diyebilirsiniz dememeniz için. Gelelim şunlara. Mesela buraya atölye kurmuşum ben böyle bir V şeklinde. Niye? Çünkü yakınlarda yok yapabileceğim. Arazi sınırım da yok. Şimdi mesela buradaki arazi bana 1200 güç veriyor. Yani üretim veriyor. Burası 8'lik bir araziydi mesela. Ben bunu aldım. Tahıla çevirdim. Tahıla ihtiyacım vardı. Etrafındaki bütün cevherlere birazdan yapacağım şeyi yaptım. Her birini 800'lü üretim yaptım. Yani burada mesela 1, 2, 3, 4, 5 tane 3, 4, 5'lik arazi var ya. Ama ben kendime 5 tane 8'lik arazi almış gibi oldum. Anladınız mı? Çok iyi. Çok avantajlı. Yani illa kaynak yolu yapmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Yaparsanız daha iyi olur. Yaparsan 3600 güç alırsın. Ama yapmazsan bakın böyle 1200. Buna ne vermiş? Bu da 1360 vermiş. Bunun mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Bunun 5 var. Yani mesela şuradaki 2 tane de şunun bir tanesi daha ikilik veya üçlük arazi olsaydı buradan bir kaynak çekerdim. 3600 güç alırdım mesela. Şimdi bak buraya geldik. Tamam mı? Gene yapamayız ki. Birlik arazi bu. En az 2 olması lazım. Doğru. Arazi çevresinde birlik arazi olmayacak arkadaşlar. Ama bunu inşa et diyerek böyle bir kaynak yolu yapabiliriz. Buradan buraya kaynak yolu yaptığımız zaman saatlik üretimi çoğaltabiliriz. O yüzden yapacağınız şey çok kolay. Bakın arkadaşlar şu an buraya tıklıyorum. Geri al var, yüzük var, sefer var, inşaat var. Burada bir tane daha buton çıkacak. Yükseltme butonu olarak geçiyor veya takviye butonu veya yapılandır, öyle bir şey. O butona tıkladığınız zaman oradaki çeteleri kesiyorsunuz. 10 dakika içerisinde süresi var zaten. Çeteleri kestikten sonra orada bir 5 dakika kazı yapacak. Sonra o arazi 800'e çıkacak. Geri al dersek ne demiş? Bir kaynak alan üretimin türünü atölyenizle ilgili türüne dönüştürebilirsiniz. Dönüşüm geliştirmek için ordularınızı göndermeniz gerekir demiş. Onaylayalım. Değiştirelim. Yap diyelim. Şimdi bak. Şunu çekiyoruz. Şimdi ben oradaki araziyi tahıla çevireceğim. Yap diyorum. Gönderdim. Denge sağlayacağım birazdan. Şimdi 36-32K yapıyor. Bunu arada 4K var, 5K var, 33-34 yapacağım ki dengeli olsun. Basit yani arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Bir yandan da güçlendirmemizi yapalım. Bir yandan da çetemizi keselim.
16 dakika olsun. Git, zaten enerji yok. Zaten vaktimiz de çok. Daha bir şey kalmadı. Şu an için 428 demiş. 778 desek ne yapar? 50k veriyor. 10 tane kessem 500k. 6-7 tane daha çete kesmem lazım ki bugün 40 olayım. Çünkü arkadaşlar bir gün 14 saat sonra geçit açılacak. Biz şu anda şuraya, yani benle beraber bütün farmı aç olan insanlar hazırlığını yapmış durumunda. Geçit açılır açılmaz buradan ya Allah deyip gideceğiz arkadaşlar. İnşallah deli dana gibi farm yapacağız. O yüzden hemen asker ordumu 40 yapayım ki kışlayı doldurayım. Çatı çatır arazi almam lazım çünkü. Bakın görmüş olduğunuz gibi araziyi tahıla çeviriyorum. 5 dakika sonra bu arazi bana tahıl üretimi verecek. Çevirebiliyorsunuz. Sistem bu arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Yani oyun başı yapın, oyun sonu yapın. Mesela örnek veriyorum size. Fangon'da veya işte tahılların, cevherlerin fazla olduğu yerde işte ortadaki büyük 12'lik 13'lük arazilerden kaynak yapacaksınız. Ortadaki araziyi aldığınız zaman kalenize yakın tabii ki de bunu da bize bir arkadaşımız anlattı WhatsApp üzerinden. Çok da mantıklı geldi. Şimdi oyunda taktiksel hisarlar olduğu için 3 tane, 2 tane, 1 tane duruma göre yani kuruyorsunuz yerine göre, savaşınıza göre. Farz edelim ki taktiksel hisarınızı kurdunuz. Nerede savaşıyorsunuz? Kara kapılara kadar geldiniz, Mordor'a kadar. Yani burada da kendinize güzel bir kaynak sistemi döşediniz. 12'lik 13'lük arazileri aldınız. Etrafındaki 8'lik 9'ları aldınız. Neyse kalenizi oluşturdunuz. Doğru mu? Gitmek istemiyorsunuz yani bu bölgeden. Taktiksel eserlerinizi oluşturup oradan saatlik üretiminizi alıp haberi ordu takviyesiyle oynayabilirsiniz. Ama riskli bir yöntem. Niçin? Sonuçta yolda gönderdiğiniz adamı kesebilirler. Bir daha göndermek zorunda kalabilirsiniz. Gittiğiniz yerde savaş çok hararetli olur. Takviyenizi daha seri almak istersiniz. Yani bu böyle yoğun bir sunucuda biraz zor ama imkansız değil. Ama misal savaş gene Mordor'da diyelim. Siz bu taraflardasınız. Yani biraz kurmuş bahçelerin aşağısındasınız. Orada mesela kaynak yolu inşa ettiniz. O zaman olur yani, bence sıkıntı yok. Şimdi mesela ben şu kalemi şuraya taşısam, şuradan kendime bir inşa yapsam var ya, deli üretim alırım. Ama işte gerek yok çünkü zaten gideceğim aşağıya. Oradaki kaynak yolu da bozulacak. Ama şimdilik tabi hemen bozmayacağım. Çünkü zaten 800 güç veriyor burası. Benim zaten 9'luk arazim 880 veriyor. 8'lik ne veriyormuş? 8'lik de 800 veriyor herhalde. Aynen 800 veriyor. Aynı veriyor. Yani ha 8'lik arazi almışım ama buradan üretim almışım. Değişen bir şey yok. Yani o yüzden bozmayacağım. Fazla arazimi, boştaki arazimi devam ettireceğim. Yani boştaki arazimde farm yapacağım. Zaten bir tanesini, 5 tanesini buradan alacağız. 5 tanesini de sezondan alacağız. 10. 2 de böyle var. 12. Bir de bu var. Kıracağız. 13. Geldik aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7'liğim var. 13, 7. 20 tane 10'luk, 9'luk ne koparırsak Allah bereket versin. Şimdi bunu bitirsin. Videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Farmımız güzel gidiyor. Farm takımı 35 level oldu. X takımı, yani savaşçı takım da şu anda 40 olmak üzere. Sunucuda 164.yüz. Kişisel refahta birinci 30k. Liyakat tabii ki de yok. Nereden aldım lan bu 10 liyakatı? Bakalım bu sezon bizi neler bekliyor, çok merak ediyorum. Gerçekten hiç savaşmadığım insanlar. Savaştıklarım da var Enva'da. Çok UTTP zamanında, yani bu 2-0'a ilk başladığımız zaman, pardon 2-0'dan sonra UTTP ile ilk birleştiğimiz zaman savaştığımız rakipler de var. Tanıdıklarım var. Requiem var, STE var, Rune'da. Tanımadıklarım da var. Bakacağız. Şimdi kimle müttefikiz, kimle değiliz onu da bilmiyorum açıkçası. O yüzden bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bakın 800'lük cevherin birazdan 800'lük tahıla dönecek. 30 saniye sonra ben de bu videoyu kapatacağım arkadaşlar.
SS'imizi de alalım. Şöyle alalım ki ikisini de göstereyim. Yani bu da olur yani, kötü değil. Sonuçta size 8'lik 9'luk arazi 1360 üretim vermez. İkili güçlü arazi 800 üretim vermez. Yapın. İlla kaynak yolu olacak diye bir şey yok. Evet bak bitirdik. Ve dönüşüm olarak tahıla geçiş yaptı. Şu anda hem şeyi düştü, cevheri, 800'ü tahıla geçiş yaptı. Bence güzel. Şunu da geri al diyelim. Gönderelim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.